Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu örtünün altında çok ilginç bir ürün var. Sıra dışı bir kasa. Örtümüzü kaldıralım ve bu merakı ortadan kaldıralım. Bu videomuzda sizlere Silverstone markasının Raven 02 isimli ultra kompakt, görmüş olduğunuz gibi kasasını sergileyeceğiz. Bu kasanın en önemli özelliği neredeyse PlayStation 4 boyutlarına yakın bir boyutta devasa ekran kartı ve eksiksiz bir işlemci bellek kombinasyonuyla sistem kurabilmenizi sağlıyor. Kasanın teknik özelliklerinden bahsedecek olursak şu şekilde döndürelim kasamızı. Kasamız mini ITX anakartlar ve DTX anakartlar için üretilmiş durumda. 33 santimlik bir ekran kartı desteği var. Şu şekilde dışından genel olarak bahsedelim, birazdan detaylı olarak içinden de göstereceğiz. Burada görmüş olduğunuz PCI portları var arkadaşlar ve tam boy. Kompakt PCI Express slotlarından, yani yarım boy olanlardan değil. Dolayısıyla tam boy ekran kartı takabiliyorsunuz. Gelelim bu bölüme. Burada görmüş olduğunuz şu ızgara ve filtrenin olduğu bölüm, ışığımıza göre biraz daha çevirirsek kasamızı. Şu bölüm arkadaşlar bir ucundan diğer ucuna bize 33 santimlik bir ekran kartı takmamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi karışım oldukça küçük bir şekilde duruyor üzerinde. Şöyle tam yandan yaptığımızda bir karıştan ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Burası 33 santimlik bir derinlik. Yani boydan boya buraya devasa ekran kartları takabiliyorsunuz. Bu kadar ince bir kasaya GTX 1050 Ti, 1060 gibi kartları takmak ve kullanmak oldukça güzel bir oyun performansını çok ince bir kasada yaşamamızı sağlıyor. Şimdi eğer diğer özelliklerine bakacak olursak, ön tarafta Raven yazısının olduğu özel bir bölüm var. Bu bölümü indirdiğimiz vakit, şu şekilde biraz sert, bu bölümü indirdiğimiz vakit 2 adet USB 3.0 portu görüyoruz. Şu şekilde kasamızı çevirelim. Bu bölümde 2 adet USB 3.0 portu ve ses ve mikrofon portlarını görüyoruz ki bu portlarda yine aynı şekilde kasayla aynı renkte, yani siyah, öyle pembe ve mavi gibi renkler yok. Şu şekilde kapattığımızda bu bölümde Raven'ın çalışırken sunduğu ışık var arkadaşlar. Tuş konusuna gelirsek, tuş da çok karizmatik bir yerde. Şu şekilde sol altta üçgen şekilde duruyor. Tabii bu kasayı dikine kullandığınız takdirde, eğer kasayı yan çevirirseniz nasıl çevireceğinize göre değişiyor. Kasa yatay da kullanılabiliyor ufak bir yükseltmeyle. Aynı şekilde kasanın dik durmasını sağlayan ayakları da var. Kendi haline de zaten dik durabiliyor. Bunlardan bahsettikten sonra şunu söyleyebiliriz. Aynı PlayStation 4'ün kenarındaki gibi üçgen güç tuşu da konsolvari bir hava katıyor kasaya. Şu şekilde çevirdiğimiz zaman güç kaynağımızın girişinin burada olduğunu görüyoruz, ancak burada bir güç kaynağı görmüyoruz. Normal, çünkü güç kaynağımız içeride bulunuyor ve uzatmayla beraber kasa güç kaynaksız ve güç kaynaklı modellerle geliyor. Standart bir power'ımız yok, kasamız kompakt olduğu için SFX güç kaynağı kullanıyoruz. Bu anlamda 350 Watt 80 Plus çok sayıda Teknobiyotik.com'da ve Akortek bilişimin getirdiği farklı alternatif modellerle de kasaya güç verebiliyorsunuz. Zaten 80 Plus 350 Watt böylesine bir sistemin içine koyacağınız 1050 Ti, 1060 gibi ya da RX 470 gibi kartlara rahatlıkla yetebilecek güçte olacaktır. Bunun dışında söyleyebileceğimiz Kensington kilidi var kasamızda. Kensington kilidi sayesinde sistem kilitlenebiliyor. Bu da iş yerleri için önemli olabilir, kilit sistemi. Izgaralı yan fan panelleri de birazdan çıkarıp bakacağız arkadaşlar. Şimdi kasayı açalım ve kasanın bu teknik özelliklerini, avantajlarını bize nasıl sağladığına yakından bakalım. Öncelikle burada görmüş olduğunuz bu filtreler arkadaşlar çıkarılabiliyor. Bu sayede işlemcinizin ve anakartınızın ya da ekran kartınızın, şu şekilde bu parçayı çıkaralım. Bir de aynısından bir tane de bu tarafta var. Bu görmüş olduğunuz filtreler kasanızın içindeki bileşenlerin ve sistemin genelinin toz almasının önüne geçiyor. Bu filtreleri kenara koyduktan sonra şunu söyleyebiliriz. İşlemcimiz ve anakartımız bu bölümde olacak. Aynı şekilde ekran kartımız da bu bölümde olacak. Şimdi kasayı açalım ve kasanın içindeki donanımlara ve bunların nasıl çalışacağına yakından bakalım. Vidalarımızı çıkardık. Şimdi kasamızı açalım arkadaşlar. Kasamız biraz farklı bir tasarıma sahip olduğu için bu bölümden başlıyor ve bu paneli kapsıyor. Bu panelde şu şekilde L şeklinde kapaklarımız var. Şu şekilde çektiğimiz zaman şöyle bir parça elde ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu sayede kasamızın üstü, şu an için olduğu açıdan üstü ve yanı tek parça olarak çıkıyor. Aynı şekilde diğer bölüm için de aynı hareketi yapacak olursak şu şekilde çektiğimizde, şöyle gösterelim. Şu şekilde çektiğimizde kasamızın üst bölümü de görmüş olduğunuz gibi geliyor. Yukarı doğru en son kaldırdığımızda şu şekilde kasamızın üst tarafı da görmüş olduğunuz gibi çıkmış durumda.
şöyle L şeklinde duruyor ve çok sayıda ızgaramız var. Şimdi kasamızın panellerini yana bırakalım ve kasamızın iç yapısına ve çalışma mantığına yakından bakalım. Görmüş olduğunuz gibi kasa özel bir tasarıma sahip. Bu bölümde kasamızın ekran kartı duracak. Sadece ekran kartı arkadaşlar. Başka bu bölümde hiçbir bileşen yok. Görmüş olduğunuz gibi PCI portları da bu bölümde. Bu sayede 2 port kaplayan, yani 2 slot kaplayan bir PCI Express ekran kartını buraya rahatlıkla takabiliyorsunuz. Zaten derinlik olarak da 3 parmağa yakın bir derinlik var burada. Bunu söyledikten sonra şöyle bakabiliriz. Diğer tarafına gelelim. Diğer tarafta ise mini ITX anakartımızın olduğu bölüm. Anakart çıkışlarımız bu bölümde. Anakartımızı buraya kare olarak koyuyoruz. Mini ITX anakartımızı ve geriye kablolama ile güç kaynağımız kalıyor. Güç kaynağımız da bu bölümde yer alıyor. Bu bölümdeki güç kaynağımız SFX ve bu arka taraftan şu yukarıda görmüş olduğunuz güç portu kablo vasıtasıyla uzatılıp buraya kadar taşınıyor ve SFX güç kaynağımızı da buraya koyuyoruz. Dolayısıyla buraya dışarıdan hava alan bir power supply koyduğunuz takdirde ya da dışarı hava atan hava akımını da olumsuz etkilemiyorsunuz. Kasanızın doğrudan dışarıdan hava alıp atabiliyorsunuz. Bu anlamda bir artı, yani yukarıdan alıp arkadan atacak şekilde şöyle çevirelim. Kasamızın şu şekilde olduğunu düşünürseniz power supply buradayken buradan alıp buradan attığı takdirde anakartımız ve işlemcimizin olduğu bölüm sadece kendi havasını alıp çalışabiliyor. Bu anlamda hiçbir bileşen birbirinin olduğu bölümün havasıyla, ısıtmasıyla ilgili bir etkileşimde bulunmuyor ki bu da çok önemli. Kasanın devamlı kompakt boyutta olmasına rağmen soğuk olmasını sağlıyor. Tam bu noktada arkadaşlar PCI Express kartını peki biz bu tarafa, diğer tarafa yani kasamızın nasıl takıyoruz diye merak eden birçok arkadaş olacaktır. Elimizde 2 adet parça mevcut. Bu parçalardan bir tanesi 90 derece dönüştürücü, diğeri ise o 90 derece dönüştürücüyü üzerine takıp uzattığınız parça. Şu şekilde oluyor. Anakartımız bu bölüme yerleştikten sonra anakartımızın en alt bölümünde PCI Express slotumuz var ve bu PCI Express slotuna biz bu 90 derece dirseği şu şekilde takıyoruz ve PCI Express 16X'imiz şu hizaya geliyor. Buraya geldikten sonra tek yapmamız gereken şu uzatma parçasını diğer taraftan takmak ve ekran kartımızın daha rahat bir porta sahip olmasını sağlamak. Bunu da kasamızı ters çevirip şu şekilde gösterelim. Şu şekilde buradan anakartımıza taktığımızı varsayıyoruz ve üst taraftan da dilersek 2 delikten vidalayabiliyoruz. Aynı şekilde ekran kartımızı da yine bu porta taktığımız zaman şu şekilde görmüş olduğunuz gibi PCI Express portumuz hazır olarak bu bölümde artık bizler için yer alıyor. Tek yapmamız gereken ekran kartını buraya takmak. Bu parçada zaten bütün anakartlarda ihtiyacınız olan parça değil. Dolayısıyla eğer ekran kartınız yetiyorsa bu uzatmayı takmadan doğrudan da bu slota kartınızı takma şansınız olabilir. Bu sizin seçtiğiniz anakarta ve buradaki boşluğun oluşup oluşmamış olması ile ilgili bir durum arkadaşlar. Bu uzatma ekstra bir parça. Tüm bunlardan bahsettikten sonra kasamızın geri kalan özellikleriyle devam edelim. USB kablolarına ve ön bağlantılara gelecek olursak Silverstone Raven 02'de kablolar görmüş olduğunuz gibi kılıflı yapıda arkadaşlar. Bu kılıflı yapıdaki kablolar kasa içindeki hava akımını olumlu etkilemek ve kabloları saklarken bize kolaylık olsun diye tasarlanmış. Dolayısıyla bu çok büyük bir artı. USB 3.0 ön tarafta 2 adet USB 3.0 portumuz olduğunu daha evvel göstermiştik. Bunların bağlantısı ise 19 pin. Bütün kablolar derli toplu bir şekilde ön panelden geliyor. Dolayısıyla power supply'ı yerleştirip arkasından geçirdiğiniz takdirde ortalıkta bir kablo kalabalığı Silverstone Raven 02'de oluşmayacaktır. SSD yuvalarına gelecek olursak görmüş olduğunuz gibi şu şekilde parmağınızla tek tikle dışarı salıyorsunuz. SSD'nizi içine bırakıp kilitliyorsunuz. Dolayısıyla SSD montajını yapmak da oldukça kolay. Şu şekilde tek hareketle dışarı çıkıyor. Dışarı çıktıktan sonra diski içine bırakıyorsunuz ve kilitliyorsunuz arkadaşlar. SATA portlarını da bağlıyorsunuz. Bu kadar. Bir adet de slim optik sürücü yuvası var. Kasamızın önünde çıkış sağlayacak. O da bu bölümde yer alıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi küçük bir kapak var. Bunu çıkardığınız zaman slim optik sürücü kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla kasayı eğer bir slim Blu-ray oynatıcı alırsanız notebookların kullandığı tarzda, ki bunu da teknobiyotix.com'da bulabilirsiniz. Bu kasayı bir Media Center 4K video izleme makinesi gibi kullanabilirsiniz. Bu anlamda çok sayıda alternatifiniz mevcut. Yani ekran kartı kullanmasanız bile bir Media Center bilgisayar olarak kullanabilirsiniz. Ya da iyi bir ekran kartıyla render makinesi olarak bile kullanabilirsiniz. Oyuncu makinesi olarak kullanabilirsiniz. Tekrar belirtmek gerekirse özellikle kasa
PlayStation 4 boyutlarında ve fiziksel boyutlarının notlarımızdan eksiklik olmasın diye okuyacak olursak kasamızın boyutları 380 mm bir derinliğimiz var, 370 mm yüksekliğimiz var ve 87 mm'de bir genişliğimiz var. Bu anlamda PlayStation 4'ten yaklaşık bir 5 parmak uzun diyebiliriz sadece yükseklik olarak, ama kalınlık olarak çok yakınlar. Raven 02 dikey durabilen bir kasa arkadaşlar. Beraberinde 2 adet taşıyıcı ayak geliyor. Bu ayaklara aslında ihtiyacı olmadan da Raven 02 dikey durabiliyor. Ancak sonuçta dar bir kasa, 8 santim civarında olan genişliği sebebiyle içine donanım geldiğinde, yandan darbe aldığı takdirde hareket edebilir. Silverstone bunu düşünerek 2 adet ayak eklemiş. Ayakların içlerinde sünger destekler var. Aynı şekilde ayakların altında da 2 adet sünger destek var. Bu ayakları aynı hizaya getirip koyduğunuz takdirde Raven 02'yi içine yerleştiriyorsunuz ve şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yüzey alanımız oldukça fazla bir şekilde artıyor. Şöyle yapalım. Kasamız da yerinden oynamıyor. Şu anda bu üzerinde duran stand daha ziyade oynuyor arkadaşlar. Bu anlamda donanımınızın sallanmasını istemiyorsanız ve kasayı dikey kullanacaksanız Raven 02'nin beraberinde gelen ayakları da kolaylıkla kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Raven 02 dikey kullanıldığı gibi yine yatay da kullanılabiliyor. Yatay kullandığımız takdirde arkadaşlar kasamızı şu şekilde koyduğumuzu varsayalım. Evet, bir amfi üzerinde, bir deck üzerinde ya da televizyonumuzun altında PlayStation gibi çok güzel duruyor olabilir. Ancak videomuzun daha önceki bölümlerinde gördüğünüz gibi bir burada, bir de bu bölümde büyük bir ızgara alanı var ve buradan hava alıyor kasa. İşte burada koyacağınız, seçeceğiniz yani yan döndüreceğiniz yüzeye göre alacağı hava azalacağından Silverstone bunu da düşünmüş. 4 adet silikon ayak vererek de görmüş olduğunuz gibi silikon ayaklar 3M yapışkanla geliyor ve bu ayaklar kasayı 1 santim yüzeyden yükseltiyor. Bu anlamda kasanız ortalama şu şekilde duruyor diyebiliriz ayakları yapıştırdığımız takdirde. Bu sayede şu yükseklikte duran kasanız alt tarafından rahatlıkla hava alıyor ve ısı sorunu yaşamıyor. Ancak yine de güçlü bir donanım Raven 02 ile kullanırsanız amfinizin ve DVD player'ınızın olduğu kapalı bir alanda kullanmanızı önermiyoruz. Hava akımı iyi olan bir yerde kullanırsanız daha iyi bir soğutma elde edersiniz. Bu videomuzda sizlere Silverstone markasının Raven 02 oyuncu ve aynı zamanda kompakt kasasını tanıttık. Media Center özellikleriyle öne çıkan kasa, aynı zamanda 33 santimlik ekran kartı slotu sayesinde ise üst seviye oyuncuları da göz kırpar bir şekilde karşımızda. Bir sonraki videomuzda teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'de tekrar ilginç bir ürünle karşınızda olmak üzere.